Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 4x4 küp nasıl çözülürü bölüm bölüm anlatmaya başlayacağım. Yapılı bir şekilde 4x4 küpü gösteriyorum. Evet. İlk bölüm ortaları yapmayı yapacağız bugün. Önce 4x4 küple alakalı ufak bilgiler vermek istiyorum. Bakın 4x4 küpte orta noktaları sabit değildir. Evet, sabit değildir. Orta noktaları değişir. Orta noktaları siz yapmanız gerekiyor. Bunun için en önemli bilmeniz gereken renklerin karşısındaki renklerin ne olduğu. Ve bunu formülize ederken ben şöyle kendimce bir formülize ettim. Beyaz size bakacak şekilde beyazı tutuyorum. Beyazın karşısında sarı olacak. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu, üstte mavi, altta yeşil olacak. Evet. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Bunu hemen kenara yazacağım. Renklerin formalize ediliş şeklini. Orijinal bir Rubik küpte, orijinal bir zeka küpünde renkler bu şekildedir. Beyazın karşısında sarı, beyazın hemen yanında kırmızı, kırmızının karşısında turuncu, üstte mavi, altta yeşil. Evet, şimdi 4x4 küpümüzü güzelce bozalım. Evet. Bugün sizlerle 4x4 küpte orta noktaları yapmayı yapacağız. Şimdi 4x4 küpün yapmanın mantığı şudur. Hatta 3x3 küpten sonraki küplerin yapma mantığı şudur. 3x3 küpe benzet. Buna benzedikten sonra 3x3 küpün formülleriyle çözdür. Şimdi bakın 3x3 küpe nasıl benzeteceğiz? Bakın şu orta noktaları yapacağız önce. Orta noktaları, her yüzeyin orta noktalarını aynı renk yapacağız. Aynı renk yapacağız. Bakın şuraları aynı renk yapacağız. Ve sabit olmadığı için öncelikle bir renkle başlıyoruz. Şimdi öncelikle bir beyaz alalım. Beyazla başlıyorum bakın. Şu beyazın yanına bir tane daha beyaz gelecek. Bakalım nerede var? Şimdi burada yaparken bir sabit yüzey kullanacağız. Bir de hareketli yüzey kullanacağız. Bakın. Şurası sabit. Ben buranın değişmemesini istiyorum. Bunun yanına şuraya bir beyaz almak istiyorum. Bakın şurada bir beyaz var. Bunu ileri ettiğimde ne yapıyor? Değişiyor. Ne yapmam lazım? Bakın bu beyazı şöyle bir çeviriyorum. Yan tarafa aldım. Ama bakın bu beyazı ileri ittiğimde buraya geliyor. Aşağı tarafa geliyor. Ben yukarı gelmesini istiyorum. Yukarı gelmesini istiyorum. Onun için ne yapacağım? Bakın. Buraya itmeden önce şu beyazı yukarı alacağım. Yüzeyi çevirdim bakın. Şuraya aldım, yukarı aldım. Şimdi beyazın yanına getirdim. Bakın yan yana olmuş oldu. Evet, yan yana olmuş oldu. Diğer beyazlar. Bakın bu ikiliyi bozmuyorum. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bunu değiştirmek için öncelikle ileri alıyorum. Bakın. Bu alt tarafta yanına alt tarafa gelmesi lazım. Bunu alta indirmem lazım. Şuraya alıyorum. Bakın şöyle yüzeyi çevirdim. Alt tarafa aldım. Bakın hareket yüzeyinde hareket ediyorum. Ve bunu diğerinin yanına getirdim ve ikili olmuş oldu. Diğer beyazın yanına direkt götürüyorum. Bakın beyaz ortayı yapmış olduk. Beyaz ortayı yaptıktan sonra beyazın karşısına sarı yapacağız. Evet, sarı yapacağız. Şimdi bir tane ikili olmuş ama bu ikili beyazın hemen yanında olmuş. Biz ne istiyoruz? Beyazın karşısında olmasını istiyoruz. Onun için öncelikle hareket düzleminden çıkarıyorum. Bakın şu hareket düzlemini kullanacağım. Yani şuraya bir yan çeviriyorum. Bu beyazı bir tane geri alıyorum. Bakın beyazı bir geri alıyorum. Bakın beyazı bozdum. Şimdi hareket düzleminde ya beyazı aldığımız yer. Bu sarıyı da ileri etmek istediğimiz sarıyı da hareket düzlemine getiriyorum. Bakın ikiliyi hareket düzlemine getirdim. Şurası hareket düzlemimiz. Beyazı ileri ettiğimde sarı da otomatikman ileri gitmiş olacak. Bakın beyazı ileri ettim. Sarı da tam karşıya gelmiş oldu. Evet. Diğer sarıları bulalım. Bakın sarılar yan yana gelmiş. Bir tanesini bir ileri yapıyorum. Diğer sarı nerede? Yukarıda. Bu nerede? Aşağıda. Bakın getirdiğimde aşağı geliyor. Yukarı gelmesi için şu yüzeyi bir kere çeviriyorum. Bakın yukarı geldi. Şu anda hareket düzleminin yukarısına geldi. Şimdi bunu geri çekiyorum. Bakın iki sarı yan yana gelmiş oldu. Şimdi ama bu sarıyı ben nereye götürmem lazım? Karşıya götürmem lazım. Yine
ne yapacağım? Şu sarıyla bu sarıyı aynı yöne çevirdim. Bakın ikisi aynı yön olmuş oldu. Yine beyazı ne yapıyorum? Demin yaptığım gibi beyazı bir geri alıyorum. Bu sarıyı hareket düzlemine getiriyorum. Ve sarıyı ileri itiyorum. Ve bakın sarı ortada olmuş oldu. Beyaz oldu. Sarı oldu. Bundan sonra yapacağımız şey kırmızıyı yapacağız. Bakın beyaz ve sarıyı yan tarafa alıyoruz. Kırmızı yapacağız. Kırmızı ikili olmuş şurada. Yaparken hep mantık aynı. Bakın şuradaki kırmızıyı bir ileri ittim. Evet. Bu yukarı gelmesi için ne yapacak? Bu aşağıdaydı. Şuraya getirmem lazım. Bu yüzeyi bir kere çeviriyorum. Bakın yukarı aldım. Şu an kırmızıyı birleştirmiş oldum. Ve diğer kırmızı nerede? Burada. Hareket düzlemi burası olduğu için şu kırmızıyı diğer tarafa getiriyorum. Bakın. Ve bu kırmızıyı ilerletiyorum. Evet. İlerlettim. Şimdi kırmızının karşısında hangi renk olacak? Turuncu olacak. Evet. Şurada bakın ikili bir turuncu otomatik olmuş. Bu turuncuyu ileri itmek için ne yapacağım? Önce hareket düzleminden çıkartacağım. Bakın yan tarafa aldım ikiliyi. Hareket düzlemi. Bunu ne yaptım? Kırmızıyı geri alıyorum. Turuncuyu hareket düzlemine getiriyorum. Şu şekilde bakın hareket düzlemine getirdim. Ve turuncuyu ileri itiyorum. Ve kırmızı da bakın otomatikmen olmuş oldu. Ve turuncu gitmiş oldu. Şimdi diğer turuncu tek kalmış. Şurada bir turuncu var. Bakın bu turuncuyu ileri ittiğimde buraya gelmesi için bunu hareket düzleminden çıkartmam lazım. Yani yana aldım. Bakın bu turuncuyu ileri itiyorum. Ne olmuş oldu? Turuncular yerine gelmiş oldu. Ama bakın kırmızı bozuldu burada. Bunu geri çekmem lazım. Ne yapıyorum? Tekrar bunu düzelmiş bir şekilde hareket düzlemine getiriyorum ve geri çekiyorum. Evet. Şimdi bakın kırmızı da düzelmiş oldu. Turuncu da düzelmiş oldu. Şimdi iki tane yüzey kaldı. Burada dikkat etmemiz lazım. Yönleri karıştırmamamız lazım. En başta bir tane şey söylemiştim. Yönleri karıştırmamak için. Beyaz bana bakacaktı. Evet, beyaz bana bakacaktı. Kırmızıyı sağıma alacaktım. Turuncu hemen karşısında olacaktı. Beyazın karşısında sarı olacaktı. Şimdi bakın üstte ne yapmam lazım? Mavi yapmam lazım. Alta yeşil yapmam lazım. Üstte mavi olması lazım. Altta yeşil olması lazım. Şimdi bakın şurada bir mavi var. Şu ikiliyi bozmamak için ne yapıyorum? Şöyle ya da şu ikiliyi ileri gidecek şekilde şu ikiliyi getirdim. Şu mavinin yanına şunu getireceğim bakın. Bu üstte olduğu için bakın hareket ettiriyorum. Evet. Mavi ne yapmış oldu? Birleşmiş oldu. Şimdi bu hareket düzlemini yan çeviriyorum. Yeşil gidecek. Mavi de buraya gelecek otomatikmen. Evet. Çeviriyorum. Bakın. Evet. Maviler gelmiş oldu. Evet. Bütün ortalar bu şekilde tamamlanmış oldu. Burada eğer bakın beyazın de sağında kırmızı vardı. Solunda turuncu vardı. Beyazın karşısında sarı vardı. Üstte yeşil, altta mavi yaparsanız küpü yaparken bu hata veriyor. Bunun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Üstte mavi olacak, altta yeşil olacak. Evet, bir sonraki adımımız bu ortaların kenarındaki ikilileri yapmak olacak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atar ve abone değilseniz abone olursanız memnun olurum.